Evet. Ortak sesi tuttum. Bas partisi ile tenor partisini aynı tuttuğum için buradaki tenor şimdi ortak oldu. Diğer durumda bas partisi ile tenor aynı partide olmaz. Her ne kadar sesler aynı gibi görünse de, yani ikisi de sol olduğu için sanki aynıymış gibi görünse de şu an aynı. Sapı aşağı doğruysa o zaman aynı olmuyor arkadaşlar. Diğerlerini yazıyorum. Sol si re sesinde iki solü kullandım. Ne kaldı? Si ve re kaldı. Mi'nin gidebileceği en yakın re mi si mi? Hemen onu tespit ediyorum. Tabii ki re'ye gidecek. Do da si'ye gidecek. Bu armonik bağlantı diyorduk arkadaşlar buna. Tekrar sonra bunu toniğe bağlayacağım. Do, sol, bakın ortak tuttum. Şuradakinin aynısı zaten. Do, sol, mi ve do. Bu. Tonik, dominant, tonik. Peki su dominantı dominanta bağlarsam bunları tamam. Burada ölçüm şeyimiz bitti. Su dominant, do majörde su dominant akorum neydi? Fa, la, do. Fa, do, geniş durumda yazıyorum. Fa, do, la, fa. Fa, do, la, fa. Fa, la, do akoru su dominant. Basta fa olduğu için kök durumundaki akor. Peki dominanta bağlayacağım. Dominant akoru neydi? Sol, si, re. Fa, la, do ile sol, si, re arasında ortak ses var mı? Yok. Akor bağlantısını yapacağım akorlar arasında ortak ses yoksa melodik bağlantı yapıyorum demiştik. Adının ne olduğu da çok önemli değil. Yani armonik bağlantı, melodik. Önemli olan şu. Ortak olan sesi yoksa akorlar arasında, o zaman bassa ters hareket yapacağım. Bunu çok iyi bileceksiniz. Ortak ses varsa ortak sesi aynı partide tutacağım. Yoksa bassa ters hareket yapacağım. Niçin demiştik bunu? Paralel beşli ve sekizlilere engel olmak için arkadaşlar. Paralel beşli ve sekizlilere engel olmak için. Fa, do, la, fa sesleriyle sol, si, re sesleri arasında ortak ses olmadığı için basa ters. Yani basa ben solü şuraya yazarsam, bakın ikisini de yazalım. Şöyle ikiye ayırayım dominantı. Bir tane buradan bir akor, bir tane daha akor yazalım. Birbirinden bağımsız. Şimdi diyelim ki dominantın sol sesini buradan aldım. Şimdi ezgi hareketi nereye doğru? Yukarıya doğru. Değil mi? Ezgi hareketi yukarıya doğru. Ters hareket yapacağıma göre diğer partiler aşağı yönde hareket edecek. Hangi seslere? Sol, si, re, yani dominant seslerinin en yakın seslerine yine hareket edecek. Ama aşağı yöndeki. Sol, si, re, sol. Do'nun aşağı yöndeki en yakın sesi nedir? Si. Si. Yazıyorum. Bakın do aşağı doğru, si'ye doğru. Sol, si, re seslerinden aşağı doğru. La en yakın nereye doğru? Hangi sese gider? Sol. Sol, si, re seslerinden Sol. sol. Ne kaldı? Sol, si, sol. Tek sesim kaldı. O da zaten re'ydi. O da aşağı yönde. Bakın bunların hepsi aşağı yönde. Bu yukarı yönde. İşte bu sayede arkadaşlar, biz bu sayede paralel beşli ve sekizlilere engel olmuş oluyoruz. Peki hocam, solü buradan değil de aşağıdan alsaydık, şuradan alsaydım, ikinci seçeneğim dedik ya, şunun köşe şöyle parantez içindeymiş gibi düşünelim. Peki bu fa, do, la, fa sesini buradaki sol sesiyle alsaydık, yani bu fa bu sole doğru aşağı yönde hareket etseydi, o zaman ne yapıyoruz? Diğer partileri yukarı yönde hareket ettireceğiz. Diğer partiler. Şimdi sol, si, re, sol seslerinde fa aşağı,
gittiğine göre do yukarı yönde hangisine gider? Sol, si, re seslerinden Re. re'ye gider. İşte re'yi yazdım. La peki sol, si, re seslerinden en yakın gideceği ses nedir? Si. Ne kaldı? Sol, re, si. Bir tane sol kaldı arkadaşlar. O da zaten fa'nın gidebileceği, şu fa'nın gidebileceği ses nerede? O da sol sesi olacaktır. İşte bakın bu fa'dan sole aşağı yönde olursa diğer partilerde dikkat ederseniz yukarı yönde la'dan si'ye, fa'dan sole şeklinde yukarı yönde hareket ettirmiş oldum. İki tane yani basa ters hareket. Bası siz belirleyeceksiniz. Aşağı yöndeyse yukarıya. Yukarı yöne yaparsanız aşağı. Tabii bas ezgisi verilecek, ileride geçeceğiz onlara. O zaman ezgi hareketi neyse siz ona göre ters hareket yapacaksınız. Ortak sesi olmayanlar için arkadaşlar. Burada bir sorusu olan var mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir şey var mı? Hocam Sesi bir açayım tonikten isterseniz. Evet. hocam tonikten dominanta geçerken neden dominantta bas partisini yazmadık, orayı anlayamadım. Şunu mu diyorsun? Evet hocam. Bak şu sap, şuradaki sap bas partisinin, buradaki de tenor partisinin. Aslında bu şöyle bak, şuraya yazayım. Mesela şöyle yazalım. Bak şurada sol şöyle, bir de şöyle. Anlaşıldı mı? Aslında buradakinin aynısı. Anladım hocam, tamam. Bunlar şöyle üst üste geliyor. Şu sapı bunlar böyle şunun yanına doğru itsen şöyle olur değil mi? Şu da şöyle olur. İşte bununla şu aynı şey. Anlaşıldı mı? Evet hocam, teşekkürler. Başka sorusu var mı? Hocam bir örnek daha yapabilir miyiz? Şu sesler arasında ortak ses olmadığında nasıl oluyor diye. Ortak ses olmayanlarla ilgili bir örnek daha mı verelim? Evet hocam, eğer sorun Tamam. olmaz. Tamam. Şimdi şuraya tekrar şunu alışkanlık haline getirelim. Mutlaka dizek bağımızı yaptık. Sol anahtarımızı yaptık. Fa anahtarımızı yaptık. Artık hazır. Şimdi mesela hangi ton olsun? Bu sefer de yapalım arkadaşlar. Minör. Çok fazla minör yapmadığımızı fark ettim. Çünkü zaman da çok az, yetiştiremiyoruz. Mesela mi minör yapalım. Donanıma tabii ki o zaman ben fa diyezimi yazıyorum. İki anahtarı da mi minör. Mi minör için bakın şöyle yazılıyor arkadaşlar. Mi minör için E mol yazılır. Mi majör için E dur yazılır. Anlaşıldı mı? Bu mi minör, bu mi majör. Dur, majör, mol, minör demek. Yani armonide bu şekliyle kullanıyoruz. Büyük A yazarsak mesela ya da burada büyük E yazarsak minör, küçük E yazarsak minör, büyük E yazarsak majör değil. Hepsi bu şekilde yazılıyor. Büyük E ve mol. Küçük E ve dur. Artık öyle basitleştirilmiş ki şöyle EM yazılıyor. E mol'ün M'si. Yani aslında mol yazılması lazım. Sadece büyük yazarsam da majör anlaşılıyor. Böyle değil. Aslı neymiş? Şu. Yani siz de buna kendinize alıştırın. Üzerine la minör yazıyor. A mol yazacağız arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Do majör Sınavda ise da böyle mi yapalım hocam? D dur yazacağız. Anlamadım. Sınavda da böyle mi yazalım? Uzun halini yazalım değil mi hocam? Yani ya öğrenin diye söylüyorum. Sınavda benim için önemli olan armoni kısmı. Yani armoniyi doğru yapmış olmanız önemli. Şurası benim için önemli. Üzerinde la minör yazmamış çok önemli değil. Hiçbir şey yazmanıza da gerek yok. Ben zaten ezgiyi vereceğim. Siz onu armonize edeceksiniz. Henüz o aşamaya gelmedik ama geldiğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız. Buna alışın diye söylüyorum. Oldu mu? La minör, do majör gibi. Mi majör, mi minör, mi majör gibi yani. Şimdi mi minörde
Su dominant, bakın hemen şuraya mi minörün akor seslerini yazayım. Şöyle ayırayım şuradan. Su dominant, dominant. Mesela mi minör tonik akoru nedir? Mi minör. Mi, sol, si. Peki bu tonik akoru. Büyük T ile yazıyorum. Unutmayın. Su dominant akorun ne? 4. derecesi. Mi, fa, sol, la. İşte la, Do, mi. do, mi. Peki dominant akorun ne? Si, re, fa diyez. Fa diyez donanımda var biliyorsunuz. Değil mi? Si, re, fa diyez. Bunu yazdık. Şimdi ben ne yapacağım? Amacım nedir? Su dominantı dominanta bağlamak olsun. Hemen su dominant akorumu, öncelikle su dominant akorumu yazıyorum. Hemen bakıyorum. Su dominant mi minörde. Su dominant neydi? La, do, mi. Hemen la'yı şuradan alalım. La, la, do, geniş durumda yazıyorum. La ve mi. La, do, la, mi. Anlaşıldı mı? Su dominant. Şimdi dominant akorum ne? Si, re, fa diyez. Si'yi şuradan alırsam, bakın, si, re, fa diyez. O zaman yukarı yönde hareket ettirmiş olurum bası. Bası yukarı yönde hareket ettirmiş olurum. O zaman diğerleri nereye doğru olacak? Aşağı yönde olacak. Si, re, fa seslerinde bu si'yi yazdım. Do'nun aşağı yönde gidebileceği hangisi var? Si. Burada Si. si, re, fa seslerinden do'nun en yakın gidebileceği sese bakıyorum. O da si arkadaşlar. Do en yakın si'ye gider. Zaten çift olduğu için si, re, fa, si olacağı için iki si'yi de kullandım. Şimdi ne kaldı? Re ve fa diyez kaldı. La'nın gidebileceği ve mi'nin gidebileceği aşağı yönde olacak tabii ki. Aşağı yönde hangisi olur? La'nın gidebileceği aşağı yönde en yakın ses ne? Fa diyez. Fa diyez arkadaşlar. Fa diyez donanımda var. Fa diyez. Mi'nin en yakın zaten re kaldı. Re'yi de yazıyorum. Dikkat edin bunlar. Hepsini aşağı yöndeki en yakın sesleri düşündüm. Bakın bunlar buradan yukarıya doğruydu. Bunlar aşağı yönde. Hangi seslere göre? Mi minörün su dominant ve dominant akor seslerine göre kurguladık arkadaşlar. Hocam Daha iyi anlaşıldı mı? Evet hocam, ben daha iyi anladım. Teşekkür ederim. Hocam bir şey diyebilir miyim? Efendim? Hocam üstteki örnekteki gibi alttaki örneği de sadece bir C yazıp sonra iki çift çizgi koysak olur değil mi hocam? C'ye. Şimdi şöyle yapalım diyorsun. Şu C'yi buradaki Saplarını C'yi aynı yapalım. şöyle yapabilirdik diyorsun. Evet, saplarını bir kereden. Evet. Aynen olabilirdi. Evet olabilirdi. Burada da yukarıya doğru. Burada da la ta bu si'yi atlamış olur. Yani bir oktav. O çok sıkıntılı oluyor. Anlatabildim mi? Bu la'yı da şuradan alsaydık o zaman bu si daha uygun olurdu. İzzet. La'yı burada Anladım hocam. si en yakın ses bu. Buradayken la'nın buraya si'ye gitmesi çok da iyi olmaz. hocam bir şey sorabilir Anladın miyim? Anladım hocam, sağ olun. Ya buradaki la'yı. Şimdi peki hocam dominantı tamam burada mesela toniyi su dominantı toniye bağladık. Burada toniyi dominantı toniye bağladık. Peki burada su dominanta bağladık. Dominantı neden su dominanta bağlamadık? Daha önce de söylediğim gibi La'dan dominanttan sonrası geldi. sonra su dominant akoru gelmez Geldi. arkadaşlar. Neden demiştik? Çünkü dominant çözülüm isteyen bir akordur. Sadece toniğe çözülür. Yoksa etkisini kaybediyor ezgi içerisinde o akor. Su dominant akoru da yürüyücüdür. Hem dominanta yürür hem toniğe yürür, fark etmez. Tonik durucudur ama diğerlerine hareketi sağlamak için tonik dominanta da gider, tonik su dominanta da gider. Yani akor bağlanışı mümkündür. Ama
asla dominant su dominanta, yani çözülüm isteyen bir dominant akor asla su dominant akoruna zayıf olan ve yürüyücü olan bir akora gitmez. Anlaşıldı mı burası? Bu kuralları mutlaka artık adımız gibi biliyor olmamız lazım. Tonikten sonra su dominant gelmez. Bir, akor bağlanışlarında ortak olan sesler varsa ortak olan ses aynı partide tutulur. Diğerleri en yakın sese götürülür. İki, ortak olan ses yoksa biz ne yapıyoruz? En yakın basın tersi yönünde diğer partileri en yakın sesleri yürütüyoruz. Olabildiğince dikkat edin. Ezgi hareketi olabildiğince yakın hareket yapıyoruz. Yani partiler çok fazla atlamalı olmayacak arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ve her partiyi bakın yerinde yazacağız. Yani bas partisi ve tenor partisi fa anahtarına göre düşünüyorum. Unutmayın. Alto ve sopranoyu sol anahtarına göre yazıyorum. Her bir partinin kullandığı anahtar var. Unutmayın. Bunlar ortak. Erkek sesleri, bayan sesleri diye de gruplandırabilirsiniz. Erkek sesleri fa anahtarı, bayan sesleri de sol anahtarı kullanıyor. Niye göre? Tabii ki ses yüksekliklerine göre arkadaşlar. Burayı da herhalde tahmin ediyorsunuz. Şimdi verdiğim örneklerde de vardı. Şimdi benim burada size vereceğim örnek, ikinci asıl konumuz, zamanımız evet, bir 10 dakika geç kaldı. Biraz 10 dakika uzatabiliriz. Geç başladık. Şimdi biz şu ana kadar çok şey değişmedi ama biz şu ana kadar ne yaptık? Tonik, temel durumdaki su dominant ve temel durumdaki dominant akorları yazdık. Peki birinci ve ikinci çevrim durumunda akorları nasıl yazıyoruz? Ona bakalım. Bakın. Şimdi tonik akorunu yazacağım. Tonik akoru. Mesela do majörde neydi? Mi, do majörde do, mi, sol temel durumdaydı. Birinci çevrimi neydi? Mi, sol, do. İkinci çevrimi neydi? Sol, do, mi. Buradaki espri T, T6 ve T6-4. Buradaki önemli olan arkadaşlar, burada önemli olan tonik sesinin temel durumdakini gösteren do, birinci çevrim olduğunu gösteren mi, ikinci çevrim olduğunu gösteren sol sesidir arkadaşlar. Unutmayın. Eğer ben basta do görüyorsam tonik akoru için kök durumunda diyorum. Mi görüyorsam T6 birinci çevrim durumunda, sol görüyorsam da ikinci çevrimdedir diyorum. Şimdi eğer akor kök durumundaysa, bu tonik üzerinden söylüyoruz ama su dominant için de geçerli, dominant için de geçerli arkadaşlar. Eğer kök durumundaysa bası çift kullanıyorduk. Yani do, mi, sol, şu do'yu çift kullanıyorduk. Tamam. Burayı anladık herhalde. Peki birinci çevrim durumunda da mı bası çift kullanacağım? Hayır. Mi, sol, do ses akorunda, do majör için tonik akorunda mi sesinin dışındaki iki sesi de kullanabiliriz. Bakın, neden hocam? Mi sesini çift kullanmayacağım da sol ya da do'yu çift kullanacağım. Mi sesi medyan sesi, yani do majör için söylüyorum. Medyan sesi akoru zayıflatan seslerden bir tanesi. Tonik yapan tonik akorudur arkadaşlar. Tonik sesidir, pardon. Tonik sesidir. Tonik sesi ne? Do. Peki mi'yi ben çift yaparsam akorda mi ağırlıklı duyulur. Akorun özelliğini zayıflatır. O yüzden birinci seçenek olarak tonik sesini, yani şu do'yu çift kullanıyorum. Çift olacak bu. Ya da o da olmuyorsa solü çift kullanacağım. Ama mi'yi asla çift kullanmıyorum. O zaman şöyle not düşelim. T6 akorunda
bas, çift kullanılmaz. Anlaşıldı mı? T6 akorunda bas, çift kullanılmaz. Hangisi kullanılır? Diğer ikisi, hangisini istiyorsan. Peki ikinci çevrim durumunda T6-4'te hangisi? Sol, do, mi seslerinden. İşte bu solü yine bas sesini çift kullanabilirsiniz. Bu da dominantın ikinci çevriminde bas sesi çift kullanabileceğimiz. Do'yu da çift kullanabiliriz. Ama genellikle T6-4 akorunda biz bas sesini çift kullanıyoruz. Anlamayan var mı arkadaşlar? Anlamayan? Hocam anladık da başka bir örnekle yapabilir miyiz? Başka bir Yapacağım. tane. Şimdi teorik olarak şeyi anladık. Yani tekrar söylüyorum. Temel durumdaki akorların hepsi için geçerli yalnız. Unutmayın. Temel durumdaki tonik, su dominant, dominantı bas çift kullanılır. Birinci çevrim durumunda basın haricinde çift kullanılır. İkinci çevrim durumunda da yine bas kullanılır. Yani kök durumunda ve ikinci çevrimde bas çift kullanılır. Birinci çevrimde de basın haricinde diğer ikisi kullanılabilir. Hemen bir tane daha örneğe geçiyorum. Şimdi hemen mesela do majörde yine daha iyi anlaşılsın diye. Bakın do majör, do, mi, sol akoru bir yazalım. Şimdi do, mi, sol, do sesinden mesela T6'yı yazayım ben. Bir de T6-4'ü yazıyor. Bakın tonik hangi akor? Do majörde olsun. Anlaşıldı mı? Do majörde ben tonik 6 yazacağım. Tonik 6 dediğim için basta ne olması Mi, gerekiyordu? sol, do. Mi olacak. T6'da basta mi olmazsa T6 olmaz arkadaşlar. Şuradaki gibi hatırlayın. Basta ne var? Mi var. Burada da aynı şekilde mi olması gerekiyor. Peki akor seslerim neydi? Do, mi, sol. Mi'yi çift kullanmayacağım. Ya sol'ü ya do'yu çift kullanacağım. Mi, do, mi, do. Mi'yi kullanmayacağım, dikkat edin. Sol, do. Bakın do'yu çift kullandım. Mi'yi tek, sol'ü tek. Anlaşıldı mı? Tekrar söylüyorum. Burada mi'yi tek kullandım basta. Do'yu çift. Bakın iki do çift. Sol'ü de kullandım. Do, mi, sol seslerinden mi'yi tek, diğer tonik sesini 2, sol'ü 1 kullandım. Anlaşıldı mı? Şimdi şöyle de yapabilirdik. Mesela tonik 6-4'e de örnek vereyim. Tonik 6-4 için ne yapmamız gerekiyor? Tonik 6-4'te basta ne olması gerekiyor? Sol mu? Sol olması gerekiyor. Sol'ü yazdım. Bunlar birbirinden bağımsız, karıştırmayın diye söylüyorum. Sol'ü yazdım. Akor sesim neydi? Akor sesim do, mi, sol'dü. Niye netliğini kaybetti bu? Do, mi, sol. Sol. Sol'ü çift kullanacağım. Sol, sol. Do ve mi şeklinde yazabiliriz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Sol, sol, do, mi. Başka nasıl yazabilirdik? Mesela do majörde tonik 6 birinci çevrimi yazalım. Mi basta mi olacak. Değil mi? Tonik 6'dan bahsetmem için benim basta mi olması lazım. Bu niye netleşmiyor? Şöyle mi? Basta mi var. Ekranı biraz netleştiremiyorum da o yüzden. Şöyle. Basta mi var. Do, mi, sol seslerinde mi'yi çift kullanmayacağım. Mi, do ya da mi, sol, mi, sol, do, sol şeklinde kullanabilirim. Bakın bu sefer de örnekte ne yaptım?
mi'yi çift kullanmadım, sol'ü çift kullandım. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Anlaşılıyor mu? Aralıklar, yine partiler arası aralıklar altılıyı geçmeyecek şekilde ayarlıyorum. Bakın bunlar 6. Burası yine 2 oktav 8'li olabilir. Altılı aralıkları geçmeyecek şekilde yazmış oldum. Peki bir tane daha T6-4 örneği verelim. T6-4. O zaman ne olması lazım basta T6-4'ten do majörde bahsetmem için? Sol ile başlaması lazım. Sol, do, ne kaldı? Mi ve sol kaldı. Mi, sol. Sol'ü çift kullanıyorum. Tekrar söylüyorum. T6-4'te bas çift kullanılır. T6'da bas çift kullanılmaz arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey var mı? Bir örnek daha verelim mi? Geliyor mu sesim? Anladık hocam. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bir notumuz daha var orada. Önemli olan bir not daha var. Mesela tonik akorunda birinci çevrim durumunda şöyle bir izim var arkadaşlar. Bu çok kullanılan bir şey. Eserlerin içerisinde de çok fazla kullanılan bir şey oldu diye dipnot olarak aklınızda bulunsun. Bu da bizi kurtarıcı olan akorlardan bir tanesi çünkü. Mesela akorum neydi? Mi ile başlamak zorundayım do majörde. Mi, mesela mi do, mi do. Şurada da öyle yazmıştık bakın. Mi do, sol do yazmıştık. Buna benzer olarak mi do, sol, sol şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki sıkıntı nerede? Normalde yani. Alto ve Hocam, soprano alto ve arası soprano alt partisi sesi gibi. Burası 8'li olmaya izin veriyor işte arkadaşlar. 8'li olma izni var burada sadece. Altılı aralığı geçmeyecekti ama T6'da, S6'da ve D6'da, yani akorların birinci çevrimlerinde sadece alto ile sopranonun 8'li aralıkta yazılma izni var arkadaşlar. Bunu da o şeye not olarak düşmüş olarak. Mesela şimdi su dominantı yazalım. Su dominantımız neydi? Do majörde. Fa, la, do. Su dominantta, su dominant 6 yazmam için basta ne yazmam lazım? Evet. Fa, la, do akorunda, yani su dominant akorunda S6 olması için hangi bas sesi hangisi olacak? Fa. La. La. La değil, la. La olacak hocam. Su dominantı yazıyorum. Bakın su dominantı kafamızda soru kalmasın diye. Fa, la, do değil mi? Eğer su dominant bu. Eğer fa ile başlarsa bas su dominant. La ile başlarsa su dominant 6, pardon. Do ile başlarsa su dominant 6-4 olacak yani. S, S6, S6-4. Anlaşıldı mı böyle? Daha iyi anlaşılıyor mu? Basta fa görürsem su dominant, la görürsem su dominant 6, do görürsem su dominant 6-4. Yani do majörde su dominant akoru için. Dolayısıyla ben bu su dominant akorunu yazarken basta mutlaka la ile başlamam gerekiyor. Şuraya baktım. Burada la olduğuna göre benim de burada la ile. Şimdi hangi seslerim var? Fa, la, do. Peki la'yı çift kullanacak mıyım? Hayır. Ya fa'yı ya da la'yı çift kullanacağım. Şimdi o zaman la, fa, la, do, la, do. Şunlar birbirinden bağımsız, aynı düşünmeyin. Bağlamıyoruz akorları. La, do, fa, fa şeklinde 8'li olacak şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Anlaşıldı mı buraya da? Bakın alto ve soprano arası 8'li olabiliyor. Eğer illa yapmak zorunda mısınız? Hayır. Şöyle yapabilirdiniz. La, do, fa, do da diyebilirdiniz şurada. Şu do'yu da kullanabilirdiniz. Bu da doğru olurdu. Sonra dominant akoru için dominant 6'yı yazacağım şimdi. Ne yapmam gerekiyor? Hemen akoru şuradan hatırlayalım. Do majörde dominant akoru neydi? Sol, si, re.
Eğer basta sol görürsem D yazacağım. Basa C yazarsam D6 yazacağım. R görürsem de D6 4 diyeceğim. O zaman benim D6 yazmak için burada ne yapmam gerekiyor? C ile başlamam gerekiyor arkadaşlar. Hemen C yazıyorum. C. Artık sol si re sesinde si'yi çift kullanmayacağım. Sol'ü ya da re'yi çift kullanacağım. Sol, si, re, sol, sol, si, re'de sol, sol de yapabilirim. Sol, re de yapabilirim arkadaşlar. İşte si, re, sol, sol de yapabilirim. Sol, re de yapabiliriz. Akorların birinci çevrimleri anlaşıldı mı? Oradaki özellikle söylediğimiz nokta anlaşıldı mı? Yani özel bir durum olarak alto ve sopranoyu sekizli yapabiliyoruz. Sadece bu birinci çevrim akoru için geçerli arkadaşlar. Şimdi bu durumda zamanımız var mı acaba? Bu durumda şöyle yapalım. Hemen mesela bir örnek akor bağlanışında ne değişiyor hocam? Akor bağlanışında ne yapabiliriz? Ona bir bakalım. Akor bağlanışı. Mesela tonik akoru ile tonik 6-4 akoruyla diyelim. Neyi bağlayalım? Tonik 6-4 ile su dominantın hangi çevrim olursa olsun fark etmez. Tonik 6-4 ister su dominantla. Mesela su dominantla bağlayalım. Tamam mı? Fark etmez. Tonik 6-4'ü su dominantla. Do majörde tonik 6-4 akorumu önce bir yazayım. Do majörde tonik 6-4 yani do mi sol seslerinden neyle başlamam lazım? Sol. Tonik 6-4 olması için sol ile başlamak zorundayım. Sol. Sol çift kullanacağım. T6-4'te bas çift kullanılır dedik. Sol do, sol do, sol mi şeklinde yazıyor. Sol do, sol mi olarak yazdım. Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Tonik 6-4'ü yazdım. Şimdi su dominantı yazacağım. Su dominantı daha doğrusu tonik 6-4'e bağlayacağım. Basta ne var? Fa var arkadaşlar. Basta önce su dominant temel durumda olduğu için fa'yı yazdım. Sol fa'ya gitti. Şimdi tonik ile yine su dominant arasındaki ortak sesi aynı partide tutmaya çalışacağım. Yani fa la do ile do mi sol arasındaki ortak ses nedir? Do. Buradaki do işte. O do'yu aynı partide tuttum. Fa do ne kaldı? Fa la do'da la fa kaldı. Sol la'ya, mi de fa'ya gidecektir. Burada ortak sesi tutuyorsam, ortak ses varsa şuradaki artık burada en yakın sesi düşünüyorum. Basa ters hareketi düşünmüyorum. Anlaşıldı mı? Bakın bir şey değişti mi? Tonik 6-4'ü su dominanta bağlarken, toniği su dominant 6-4'e bağlarken fark etmez. Yine aynı kurallar geçerli. Ortak sesi olanlar aynı partide tutuluyor. Diğerleri en yakın sese gidiyor. Su dominantın çevrimleri de içinde geçerli. Hangisi olursa olsun ortak sesi olmayanlarda da basa ters hareket yapılacak ama en yakın yönde hareket yapılacak arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Sorusu olan var mı? Sorusu olan? Yok Yok hocam. hocam. Tamam. Şimdi o zaman haftaya artık armoniye geçeceğiz. Bugün geçemedik ama çünkü çevrim durumundaki akorların bağlantısı bizim için önemliydi. Siz bu hafta akor bağlanışlarını yani T'yi S6'ya, T'yi S6-4'e anlaşıldı mı? Şöyle yazayım buraya. Akor. Ödevimiz şu arkadaşlar. Hangi ton olursa olsun mesela fark etmez. T'yi S6'ya bağlayalım. T'yi
S6 4'e bağlayalım. Değiştiriyorum. T6'yı S'ye bağlayalım. T6'yı S6 4'e bağlayalım. Sonra T6 4'ü S'ye bağlayalım. T6 4'ü S6'ya bağlayalım. T6 4'ü S6 4'e bağlayalım. Anlaşıldı mı? Hangi ton olduğu önemli değil. Bütün bu hangi ton olursa olsun T'yi S6'ya. Buradaki demek istediğim şey anlaşıldı mı? Bütün varyasyonları var. Yani T'yi temel durumdayken S'nin çevrimleriyle, T'yi birinci çevrimdeyken S'nin bütün çevrimleriyle, T6 4'ün çevrimlerinde ikinci çevrimde S'nin bütün durumlarıyla akor bağlanır. Buna biz isim de verelim isterseniz. Fa majör olsun. Fa majör tonda, fa majör tonda, fa majör tonda TS6, TS6 4, TS. Sonra da bunu şu S6'ları değiştiriyoruz. Bunları D6 olarak bağlıyoruz. Şunlar da D6 4. T yani S6 D olacak şeklinde. Ödev anlaşıldı mı?